Günümüzde adrenalin dolu bir yaşam tarzını ve kendi sınırlarını zorlamayı seven birçok spor severin favori etkinliklerinden olan kaya tırmanışı, son yıllarda Datça'mızda da ilgi gören bir etkinlik oldu. Yerli yabancı birçok sporcu bu sporu yapmak için Datça'ya geliyor. 2013'lü yıllarda İsviçreli Olivier Nicolet'in önderliğinde kaya tırmanışları Datça'da da başladı. Fransız sporcular da ona destek vererek bu alanda Datça'nın tanınmasını sağladılar. Zamanla onlarla birlikte Datça'mızda da bu spora gönül verenler çoğaldı. Önceleri dağcılığın bir kolu olarak tanınan kaya tırmanışı günümüzde kendini ispatlamış bağımsız bir spor dalı. İlk başlandığında doğayla iç içe olmak, sağlıklı bir yaşam sürmek gibi amaçlar taşıyan bu spora başlayanlar daha sonra bu sporun bağımlısı oluyor. Kaya tırmanışlarına başlarken bir eğitim almak, kullanılan malzemeler konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi profesyonel ekipmanlar ve ekiplerle çalışmalısınız. Kol ve bacak kaslarının güçlü olmasının yanında azim, disiplin ve kararlılık da önemli. Datça doğası, iklimi ve uygun kayalarıyla kaya tırmanışlarına çok uygun bir yer. Sporcularla konuşmamda bu spor için Datça'yı ilk 3 içinde göstermekteler. Tırmanış için Datça'nın değişik yerlerindeki kayalar seçilirken son yıllarda Izırşah bölgesinde Yarıkdağ ve çevresindeki kayalarda etkinliklerin yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun nedenlerinden olarak buradaki tırmanışların sporculara heyecan vermesi, bu bölgenin merkeze, konaklama ve kamp alanlarına yakınlığını sayabilirim. Merhaba, ben Onur Günçiçek. 3-4 yıldır tırmanmaya çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an 2-2,5 aydır Datça'dayım. Burada tırmanmaya çalışıyorum. Evet, Mutlusun tırmanmaktan. mutluyuz. Evet, tırmanıyoruz. Tırmanış çok güzel bir şey. Datça'yı seviyorsunuz. Datça müthiş bir yer. Doğası, manzaraları, her şey çok güzel bir yer. Datça'da tırmanış da çok güzel. Türkiye'nin en güzel kayalarından birine birçoğunu barındırıyor. Ve çok keşfedilmemiş bir yer. Keşfedilmeye çok açık. Ve buraya gelip tırmanmanız çok güzel olur. Çünkü Türkiye'de bulamayacağınız her türlü tarz burada var. Bu kadar. Buradan gençlere bol bol gelip tırmanmalarını rica ediyorum. Benim ismim Furkan. Burada tırmanıyoruz. İşte bu Datça'nın büyük bir tırmanış bölgesi olduğunu bildiğimiz için Kasım ayında buraya geldik. Bütün kışı burada geçirmeye karar verdik. İşte Kasım'dan beridir de burada tırmanıyoruz. Yağmur, çamur demeden sürekli kayadayız. İşte şu anda burada bayağı bir yabancı insan var. Yabancılara nazaran Türk tırmancı çok yok burada. Ondan sonra biz de bol bol tırmanmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten dünyada bilinen bir yer. Çok özel bir yer. Böyle büyük mağara, bu tarz kaliteli kaya çok yok dünyada. O yüzden biz de bütün kışı buraya ayırdık. Bakalım. Nasıl başladı bu sende bu spor? Bende nasıl başladı? Ben ilk bunu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kulübünde eğitimini aldım, kaya tırmanış eğitimini. Ondan sonra işte kayalara gide sevdim. Öyle Bulaştıktan tutku sonra oluştu. O zehir kana girdi, artık bırakamıyoruz. Evet, evet.
Sağ ayağını kurtar. Elini oraya. Haydi çok dikkat edin. Tak 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 tak. Heh, beşle. İki el at, iki el at. Aç kolu, aç kolu. İsmim Tugay Elbasan. İstanbul'dan geldim buraya. Datça'da kaya tırmanış bölgesi. Şu an Canbaba sektördeyiz. Datça merkeze 5 kilometre mesafede bir yer. Burada kamp alanı vardı önceden. Şu an olmadığı için biz merkeze ev kiraladık. Fakat şimdi yeni bir kamp alanı var. Bu yüzden yeni kamp alanında tekrar tırmanışa devam edebileceğiz. Kısa süreli veya uzun süreli buraya geliyorum. Buradan İstanbul'a, okula ve işe tekrar geri Sevdiğin bir yer değil mi burası yani? Bayağı da ilgimi çekiyor. Burası Türkiye'nin en iyi 3 yerinden biri. Diğer yerlerin neresi? Aladağlar var. Aladağlar. Kazıklıali diye bir tırmanış bölgesi var. Geyikbayırı Antalya'da. O da mükemmel bir yer. Diğeri de burası diyorsun. Burası da yani yüksek kalitede bir tırmanma bölgesi. Желеобразный, зеленая херня. И, короче, ну и на ней два чайника ставим, ну, классический русский чай. Как ты думаешь, Мак, этот аромат чайный за счет водяной бани? Ну, то есть, ну, Я рапю Акуна. Güzel direkt sağdaki koyun. J'ai la casquette, c'est pour mieux. Aslında biz şeyi alıyoruz. Bak o Andır'ın hemen solda ince bir kornet var gördün mü? Önce onu alıyoruz. Onu alıp topuk takıp Andır'a düşüyor. Oğlum niye anlatıyorsun? Ha? Niye anlatıyorsun? Ha? Niye anlatıyorsun? Unuttum orada şey olduğunu. Şimdi hatırlıyorum. Andır zor geldi ve atladım. Evet evet ben de unuttum onun orada olduğunu. Şey nerede ya bu arada bardak? dis, hein, mais... je suis passé dans les trous. Ils sont bons les trous. Ouais, ouais, les trous ils sont bons. Ferme un peu le bras, mais... Tamam. Bu malzemeler kaya tırmanışında kullanılan her 3 metrede bir ara emniyet noktasını atmak için kullandığımız bir tane malzeme. Rotanın uzunluğuna göre bunlardan 10 tane 15 tane gerekebiliyor. Bunlar kabataslak. 2 tane karabinadan oluşan başında ve sonunda. Bir tanesi sabit gibi değil mi? 2 tane karabina oluşuyor. Ortasında da perlon bant denen bir bantla bağlı. Bu perlon bantların da belli bir kalitesi var. Uluslararası standartlar tarafından belirlenmiş belli bir çeker miktarı yazıyor bunun da. Bu karabinanın kendisinin ayrı çeker miktarı var burada. 23 kilonewton diyor. 2300 kilo yaklaşık. Sonra perlon bantın kendi çeker noktası var. O da burada yazıyor. Alttaki karabinanın da belli bir çeker noktası var. Üstteki karabinanın kapısı düz oluyor. Bu bolta gelen kısım. Şurası bolta gelmekten artık biraz şey olmuş, aşınmış. Alttaki karabinanın kapısı biraz daha eğik oluyor. Buraya böyle dururken ipi geçiriyoruz. İpin, Buraya da sadece ip geliyor. ipin aşınmaması için orası şey yapılmış değil mi? Bunlar ters kullanılmıyor hiç. Ters kullanırsanız burası kesilir. Tamam. Sonra ters kullanıldığında ipi de keser, ipe zarar verir. Önemliymiş o bak. Bu rota bazen sağa veya sola doğru çapraz gidebiliyor. Eğer sağa doğru çapraz gidiyorsa bunun kapıları sol tarafa bakıyor ki düştüğün zaman kapısı açılmasın. Açılma ihtimali var bunun. Oo. İp üstüne gelirse. Bak bir de o var. Evet. Genel olarak bu kadar. Bu alttaki karabina hareket etmez. Alttaki karabina sabit değil ama hareket etmez sadece. Çok oynak değil. İpi takarken şey olmasın diye. İpi taktığımız zaman Oynamak tarzı. oynaması mesela şöyle olsa bu çok oynak olur. Bunu takarken zorlanırız.
Ama bu sabit kalıyor. Parmağını bastırdığın anda içine geçirebiliyorsun. Bak ne güzel bağlama şeyleri. Biz denizde bu ipleri çok kullanırız. Bu bağlama yöntemleri. De. Kolay çözülür. Hocam bu şey He. 8. 8 mi? 8 yapıyorsun. Kapalı 8. Aykut senin denizcilik şeyinde vardı sanki ya. Var. Hatırlıyorum öyle. 3 yıl palamarcılık yaptım. He. Evet. Tamam anneciğim tamam. Hadi bakalım. Seviye yatıracak. Bakın nasıl tırmanıyor çocuk. Hayır, daha çok alacaklar. Da kann nichts passieren. Er hält dich fest und zieht auch noch dran. Düşerse ayağını böyle Can- taşırılır. Merhaba. İsmim Aykut. Sen benim kaç okuttun değil mi sen? Okuttum beraber. Okuttum. He. İş teknik, güzel sanatlar. Oo, ne güzel şimdi karşılaştık. Bu spora 2012'de başladım. Daha doğrusu tanıştım. İzmir Kaynaklar festivalde. İşte bu Datça'ya gelmesi bizim için çok büyük bir şans. Evet. İsviçreli bir arkadaş Olivier. Oliver evet. Olivier'in sayesinde Evet. bu sporu buraya Nikole. taşıdılar. Yani gün geçtikçe rotalar çoğalıyor. Artı bu işe hani merak Çoğalıyor. çoğalıyor. Bir sürü tırmanmak isteyen Alternatif arkadaşlar var. turizm olarak da Alternatif güzel bir turizm şey. tabii ki. Yani Evet, bu güzel. şöyle diyeyim Ekim'de hemen hemen Ekim başında başlar. Mayıs'a kadar yapılacak bir spor. Farklı bir spor. Yani ne bileyim ben daha önce futbol oynuyordum. Ama bu kaya tırmanışı benim futbolun da önüne geçti. Aşağıdan birisi iple tutuyor ipi. Evet, aşağıda Diğer emniyet kara- alanı, Evet. emniyetçi var. Emniyetçi. Evet, Diğer kişi tırmanırken tırmanıcı. Şimdi bu yaptığımız lider tırmanış. lider. Lider tırmanış. Neden öyle deniyor? Bu lider tırmanışta kişi rotayı aşmaca gider. Ekspresleri takar. Ha, takar gider. Evet, Ondan sonra gelen onu kullanır değil mi? Öyle mi? tabii. Şimdi Ha. bunda boltlar çakılıdır zaten. Ha, evet. Ekspresleri atmaca çıkıp ipi geçiriyor. Lider tırmanış. Bir de daha sonra istasyona vardığında aşağı indiğinde taprapa çevirir. Taprap. Taprap da dediğimiz yeni başlayanlar için yeni başlayanlar taprap denir. Yeni başlayanlar lider tırmanış. Takılmış olan ipi Tabii. kullanıyoruz biz. Kullanıyoruz, evet. Ha, benimki öyle oldu. Давай, попку отклеишь. Работа. Emniyetçiyle tırmanıcının iletişimi çok önemli. Evet. Emniyettesin. İp veriyorum. Şimdi istasyonda ipi büyük halkadan geçirip tekrar kendine bağlayacak. Sonra o ipe oturarak aşağı kadar in. Gelir misin sen? Güzel, nedir özelliği? Kauçuklar Kauçuk. biraz küçük gibi gözüküyorlar ve gerçekten de küçükler. Ayak parmaklarının esnememesi lazım kayadaki minik yerlere sıkı basabilmek için. Biraz can yakıyor gerçekten. Bu kimin şimdi ayakkabı? Bu Sibel'in ayakkabısı. Yani çok küçük gibi görünüyor da onlar. Küçük. Ama Sibel- esniyor mu? İşte esnemiyor.
Ha, O ayaklar tam küçük. ayağına göre Tamam. olan giydiğiniz zaman Tamam. 2 numara küçükmüş gibi hissettiriyor biraz. Ama çok önemli çünkü Evet. merdiven tırmanmak gibi ayaklarla tırmanılıyor aslında, Tabii. ellerle değil. Tabii tabii. O yüzden ayağın sağlam basması çok önemli. Karabin, gri gri. Anne terliklerim nerede? Şöyle Anne. aşağıdan baş parmakla tamam. Anne terlik. Rusya, Sibirya'dan arkadaşlarımız. What's your name? А вот прайс. No, no. No? No. Тебя спрашивают, какое у тебя имя. What's your name? My name Lena. Diana, Sibirya. No, I'm from Tatarstan, Kazan. I'm from Siberia. Sibirya. What is your name? Gaля. Yeah. You? Катя. Sibirya. Yeah. Yeah. Tamam şey ya. Islak gelir.